Dünyamızı şekillendiren irili ufaklı olayların ardındaki ilginç tarihi araştırdığımız yere, History Media'ya hoş geldiniz. Merhaba tenis tutkunları ve öğrenmeye meraklı beyinler. Tenis toplarının neden sarı ve o tüylü dış görünüşe sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün tenis toplarının dünyasının derinliklerine dalarak simgesel tüylerinin ardındaki nedenleri ve nasıl titizlikle üretildiklerini açıklamaya çalışacağım. Sporda bir futbol maçının uzatmalar olmadan 90 dakika sürmesi ya da tenis topunun sarı olması gibi bazı şeyleri kanıksamışızdır. Ancak bu her zaman böyle değildi. 1970 yılına gelene kadar tenis topları beyazdı. Beyaz toplar bugün neden artık kullanılmıyor? Tenis severler bugün parlak sarı topları kabullenmiş durumda. Ancak bu topların kullanılmaya başlanması spor tarihinde bir dönüm noktası oldu. Tenis topunun sararma hikayesi birkaç koldan ilerliyor. Bunlardan biri yaklaşık 50 yıl önce Almanya'daki Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde başladı. Orada bilim insanları optik uyaranlara verilen tepkinin hızı üzerine deneyler yaptılar. O dönemde yaygın olarak kullanılan beyaz tenis topları da bu deneyler boyunca kullanıldı. Ve bunların ideal olmadığı ortaya çıktı. Psikoloji, fizik, fotogrametri ve haritacılık alanlarının yarı sıra Fiziksel Egzersiz Enstitüsü'nden spor türlerini denetleyen bir ekip beyaz topları farklı renklerde olanlarla karşılaştırdı. Çok geçmeden sarı topların özellikle insan gözünün çevresel görüş alanında çok daha kolay algılandığı ortaya çıktı. Bu parlak rengin avantajları Alman Tenis Federasyonu DTB ve Dunlop şirketi ile işbirliği içinde araştırılmış ve onaylanmıştır. Bir başka önemli nokta daha vardı. Renkli televizyonun yaygın olarak kullanılmaya başlaması. Ekranlarda sarı toplar iyi bir kontrast ve daha iyi bir görünürlük sağlıyordu. Organizatörler ve televizyon kurumları yayınların kolay izlenebilir olmasını sağlamak istiyorlardı. Yani renk düzeni ilk kez 1970 yılındaki Almanya Tenis Şampiyonası'nda halka sunuldu. Nihayet 1972 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu ITF sarı topu resmi olarak kurallarına dahil ederek beyaz topun yerini aldı. Eski profesyonel tenisçi Mike Davis'in de katıldığı Dünya Şampiyonası tenis serisinin turnuvaları da bu konuda etkileyici bir rol oynadı. ATP turnuvası için rekabet, sporu kitleler için daha çekici hale getirmek amacıyla sporcuların renkli kıyafetler giymesine ve kural değişikliklerine dayanıyordu. Renkli toplar bu konsepte çok iyi uyum sağladı. Ancak ünlü Wimbledon'daki geleneksel turnuvada başlangıçta hiçbir şey değişmedi. Tutucu İngiliz organizatörler yıllarca sadece kıyafetler için değil, tenis topları için de tamamen beyaz kuralına sadık kaldılar. Turnuva ilk kez 1967 yılında televizyonlarda renkli olarak yayınlansa da Wimbledon'ın sarı toplara geçmesi 1986 yılını buldu. Ünlü Alman tenisçi Boris Becker ilk Grand Slam şampiyonluğunu 1985 yılında beyaz toplarla kazandı. Topların neden tüylü olduğuna geçmeden önce gelin tenis toplarının kökenlerini keşfetmek için zamanda hızlı bir yolculuğa çıkalım. Bugün bilinen şekliyle tenis oyunu başlangıcından bu yana önemli ölçüde evrim geçirmiştir. Çoğu kimsenin tenisin ana vatanı olarak İngiltere'yi zannetmesine rağmen
Başlangıçta elle ve daha sonra raketlerle oynanan tenis 12. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Ve ilk tenis topları saç, yün veya mantarla doldurulmuş deri ve benzeri çeşitli malzemelerden yapılıyordu. Spor popülerlik kazandıkça ve geliştikçe tenis topları da gelişti. 19. yüzyıla gelindiğinde tenis topları ağırlıklı olarak kauçuktan yapılıyordu. Amerikalı mucit Charles Goodyear'ın 1839'da volkanize kauçuğu icat etmesi daha dayanıklı ve standart tenis toplarının üretilmesine yol açtı. Bugün tanıdığımız modern oyun için bir zemin hazırladı. Şimdi konunun özüne gelelim. Tenis topları neden tüylüdür? Bir tenis topunun dış yüzeyinin tüylü olmasının birçok önemli işlevi vardır. Öncelikle topun aerodinamik kontrolü ve oynanabilirliği ile ilgilidir. Bir tenis topuna vurulduğunda tüyler hava ile sürtünme yaratır. Bu sürtünme topun etrafında uçuş özelliklerini önemli ölçüde etkileyen bir hava tabakası oluşturur. Topun tüylü yüzeyi sürtünmeyi arttırarak topun aerodinamik yapısını değiştirir ve bu da topun hızını yavaşlatır. Bu yavaşlama oyuncunun topa hakim olabilmesi için gereklidir. Tüyler olmasaydı tenis topları çok daha yüksek hızlarda hareket ederek oyunu çok daha zorlu ve daha az zevkli hale getirirdi. Tüyler ayrıca topun uçuşunu dengelemeye de yardımcı olurlar. Yalpalamayı azaltır ve daha öngörülebilir bir yörünge sağlarlar. Tüylü olmasının bir diğer kritik yönü de vuruş tarzı üzerindeki etkisidir. Tenis oyuncuları topun hareketini ve korttaki hedeflenen noktayı kontrol etmek için büyük ölçüde falsolu vuruşlara güvenirler. Tüylü yüzey, raket telleri ve kort yüzeyi ile etkileşime girer. Oyuncuların top spin, back spin ve side spin üretmesini sağlar. Bu etkileşim güçlü servislerden hassas drop vuruşlarına kadar çeşitli vuruşların gerçekleştirilmesi için çok önemlidir. Bir tenis topunun imalatı her biri topun nihai özelliklerine katkıda bulunan çeşitli aşamaları içeren titiz bir süreçtir. Gelin bu tüylü kürelerin nasıl yapıldığına daha yakından bakalım. Bir tenis topunun yolculuğu kauçuk gövdenin üretimiyle başlar. Gövde tipik olarak doğal ve sentetik kauçuğun bir karışımından yapılır ve istenen özellikleri elde etmek için kimyasallar ve diğer katkı maddeleriyle karıştırılır. Kauçuk karışımı daha sonra içi boş bir yarım küre şeklinde kalıplanır. Bu kauçuk yarım küreler vulkanize edildikten sonra iki yarım küre tam bir kauçuk gövde oluşturmak üzere birleştirilir. Bu gövde tenis topunun temel sıçrama ve esnekliğini sağlayan kalbidir. Tenis topunun tüylü kaplaması genellikle yün ve naylon liflerden oluşan özel bir keçe türünden yapılır. Bu keçe topun aerodinamik özelliklerinden, kontrolünden ve dayanıklılığından sorumludur. Keçe, liflerin birbirine karıştırılması ve ardından ısı ve basınç kullanılarak bir destek malzemesine yapıştırılmasıyla üretilir. Tipik olarak kauçuk çekirdeğin etrafına sarılacak biçimde 2 adet 8 rakamı şeklinde kesilir. Bu parçalar dikkatlice hizalanır ve ardından güçlü bir yapıştırıcı kullanılarak birbirine dikilir. Bu dikiş oyun sırasında keçenin gövdeye sıkıca bağlı kalmasını sağlamak için çok önemlidir. Tenis topunun belirleyici özelliklerinden biri de iç basıncıdır. İstenen sıçrama ve performansı elde etmek için topa metrekareye yaklaşık 83.000 Newton basınç uygulanır. Bu, topun bir basınçlandırma odasına yerleştirilmesi ve basınç altında mühürlenmesiyle yapılır.
Bu, topun kullanım ömrü boyunca arzu edilen sıçrama özelliğini korumasını sağlar. Tenis topları paketlenip gönderilmeden önce titiz kalite kontrol ve testlerden geçirilir. Bu, boyut, ağırlık ve sıçrama açısından tek düzelik kontrolünü içerir. Katı standartları karşılamayan toplar atılır. Böylece sadece en kaliteli topların pazara ulaşması sağlanır. Toplar kalite kontrolünden geçtikten sonra standartları karşılamayan toplar ayıklanır ve teneke kutulara veya tüplere konularak paketlenir. Açılana kadar iç basınçlarını korumak için genellikle paketlerin içinde basınç altında saklanırlar. Bu paketler daha sonra dünya çapındaki satış noktalarına ve tenis kulüplerine dağıtılır. Yıllar içinde gelişen tenis topu yapım sürecinde teknoloji ve malzemelerdeki yenilikler önemli bir rol oynamıştır. Modern tenis topları kauçuk kimyasındaki, üretim tekniklerindeki ve hatta bilgisayar destekli tasarımdaki yeniliklerden faydalanmaktadırlar. Bir tenis topunun üzerindeki tüyler sadece rastgele bir lif tabakası değildir. Topun performansını önemli ölçüde etkileyen özenle tasarlanmış bir bileşendir. Yün dayanıklılık sağlarken naylon da topun aerodinamiğine ve kontrolüne katkıda bulunur. Keçenin yapısı da çok önemlidir. Lifler yoğun oyunun zorluklarına dayanabilecek sağlam bir kumaş halinde dokunur. Keçe daha sonra neme ve aşınmaya karşı direnç gibi performans özelliklerini geliştirmek için çeşitli kimyasallarla işlenir. Tüylerin ilginç bir yönü de topların farklı kort yüzeyleriyle etkileşimindeki rolüdür. Örneğin toprak yüzeylerde top hızını ve sıçramasını etkileyebilecek kil parçacıklarını toplar. Çim zeminlerde top daha fazla kayma eğilimi gösterirken sert zeminlerde top daha yüksek ve daha hızlı zıplar. Tüyler bu etkileri hafifletmeye yardımcı olarak farklı yüzeylerde daha tutarlı bir oyun deneyimi sağlar. İşte tenis toplarının neden sarı ve tüylü olduğunun ve nasıl yapıldığının ardındaki ilginç hikaye bu kadar. Günün birinde elinize bir tenis topu geçtiğinde bu olağanüstü kürelerin yaratılmasında kullanılan bilim, teknoloji ve işçiliği takdir etmek için 1-2 dakikanızı ayırın. Tenis toplarının dünyasına yaptığımız bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederim. Gelecekte yayınlayacağımız videolar için kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve bizi izlemeye devam etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.